Şu anda Romanya, Moldova sınırına geldim. 1 litre dizel benzin. İkimizin de bayrağı burada mevcut. Şehir gibi düşünebilirsiniz. Yeraltı şehri. Dünyanın en büyük şarap mahzeni. 1952 yılında kurulmuş burası. Yerin yaklaşık 200 metre altındayım. Bayağı da üşüdüm. Moldova'nın ihracatının yarısını hep 10 derecede sabit tutuluyor. İçindeki köpükler alkolsüz şarap. Buralarda 1+1 ev kiraları bizden gayet uygun fiyatlar. Bu çorba 100 lira. Moldova, Avrupa'nın en yoksul ülkesi. Turistler için ucuz ama halk için pahalı. Asgari ücret burada 280 dolar. 10 yıllık öğretmen, polis 550 dolar. Bir emekli 200 dolar maaşla hayatta kalmaya çalışıyor. Yılda sadece 150 bin civarında turist geliyor. Avrupa'nın en az ziyaret edilen yerlerinden biri. Ama bence fazlasını hak ediyor. Fiyatlar çok uygun. Doğası, yemekleri harika. Ayrıca çok sıcakkanlılar. Birçoğu sizi görünce Türkçe konuşmaya bile çalışıyor. Ekonomi büyük ölçüde tarım, şarap üretimi ve yurt dışındaki Moldovalı işçilerin gönderdiği dövize dayanıyor. Nüfusun %25'i yurt dışında çalışıyor. Özellikle Rusya, Romanya ve İtalya'da. Göçmen işçilerin gönderdiği para ülke ekonomisinin %20'sini oluşturuyor. Ülke yıllık 150 milyon litreden fazla şarap üretiyor. İhracatın yarısını buradan karşılıyor. Yurt dışına çıkayım ama fiyatlar uygun olsun. Şöyle bir de kafamı dinleyeyim diyorsanız İstanbul'dan 1,5 saatte Kişinev'desiniz. Pasaporta bile gerek yok. Çantanızı, kimliğinizi alın gelin. European Route 581, M1 towards Chisinau, Republic of Moldova. Şu anda Romanya, Moldova sınırına geldim. Kimliğimle beraber Romanya'dan Moldova'ya geçeceğim. Pasaporta gerek olmadan. Şu anda saat gece yarısı 11.30. Kişinev'de sakin bir akşam. Burası Kişinev'in merkezi, ana caddesi, tramvay yolu. Kişinev'de sabah oldu. İlk günüm. Bu kaldığım otel 4 yıldızlı ve fiyatı 40 dolar. Şehrin merkezinde buralarda 1+1 ev kiraları 350 dolar. Şehrin hemen dışına çıkınca 250 dolar civarında. Başkent Kişinev'de taksi açılış ücreti 1,5 dolar. Kilometre başına ise yarım dolar yazıyor. Orta seviye bir restoranda 2 kişi 25 dolara güzel yemekler yiyebilirsiniz. 1 kilogram peynir 7 dolar, 1 kilogram kırmızı etin kilosu da 8 dolar. Moldova'nın başkenti Kişinev, Sovyet döneminden kalma geniş bulvarları, devasa beton apartmanları ve Lenin heykelleriyle hala geçmişin izlerini taşıyor. 2022'de AB üyeliğine başvurmuşlar. 2024'te müzakereler başlamış. Bu yüzden Rusya ile araları biraz da limoni. Ekonomik reformlarla Avrupa'ya entegrasyon sürecini hızlandırmaya çalışıyorlar. Ancak yolsuzluk ve siyasi istikrarsızlık ekonomik büyümeyi yavaşlatan önemli sorunlar arasında. Dünya Sağlık Örgütü'nün raporuna göre Moldova dünyanın en fazla alkol tüketen ülkelerinden biri. Kişi başına yıllık 15 litreden fazla saf alkol tüketiliyor.
Evet, şimdi yakıt istasyonuna geldim. Yakıt almak için. Kişinev'de, Moldova'nın başkenti Kişinev'de 1 litre dizel benzin 22 Moldova leyi. O da yaklaşık 39 lira civarında bir lira yapıyor bizdeki karşılığı. Genel olarak yiyecekler, içecekler, giyim burada uygun. Hatta yakıttan daha da uygun diyebiliriz. Yiyecek ve giyim Moldova'da Romanya'ya göre de çok uygun. Romanya ve Moldova leyi farklı. Bir Romanya leyi 4 Moldova leyi yapıyor. Çok geniş alanda üzüm bağları var burada. Burası üzümüyle meşhur bir köy. Bu yolda şarap fabrikasına gidiyor. Şimdi oraya doğru gidiyorum ben de. İşte az önce bahsettiğim şarap fabrikası Krikova. Sağ tarafta. Evet, şimdi Krakova'daki şarap mahzenine geldim. Dünyanın en büyük şarap mahzeni olduğu söyleniyor. Yerin altında 70 kilometre uzunluğunda alanlarda saklanıyor. Şimdi araç geldi, buna bineceğim. Arkamdaki araca binip geziye başlayacağım. Evet, şimdi o şarapların yetiştirildiği mahzene doğru geçiyoruz araçla. 1952 yılında kurulmuş burası, bu tünel. Bu Krikova köyünde de 3000 kişi yaşıyor. 3000 nüfusu olan bir köy. Krikova, Moldova'ya bağlı Krikova. Deci, da, ziceam despre aceste budane că joacă în prezent. Moldova'nın ihracatının yarısını şaraplar oluşturuyormuş. Ben de bilmiyordum, bu da ilginç bir bilgi. Yani Moldova 3 milyon nüfusa sahip, başkent Kişinev 5 milyon. Yarısı şaraptan karşılanıyor ihracatın. Evet, şimdi ikinci noktaya geldik. Burada da bir toplanacağız. Rugăminte, nu atingem sticlele. Şampanya mahzeni burası. Bakalım, oraya doğru geçiyoruz. 40 milyon ton üretim yapılıyormuş burada. Şöyle de bir enteresan bir şey öğrendim. Çalışanlar mahzende bulunan bütün şarapları, şampanyaları günde 3 defa pozisyonlarını değiştirerek daha iyi fermente olmasını sağlıyorlarmış. O adevărată șampanie, deși nu avem dreptul să utilizăm termenul de șampanie, are statut de denumire de origine protejată, de aceea noi utilizăm termenul de vin spumant de calitate. Asta va fi indicat pe etichetă. Deci, prima etapă este procesul de fermentare secundară în sticlă durează în jur de 2 luni, timp în care în interior se formează o presiune de 7 atmosfere. Dacă e să comparăm, în timp de 2 luni s-a ajuns în poziția foarte verticală. Iar aceste să omogenizăm, să amestecăm bine din anterior, mai am adăugat să fie absolut cristalin, deci nu se admite niciun sediment. Apoi, dacă sticlele sunt ridicate 70 kilometre uzunluğunda yollar demiştim ya, depolar, şimdi oradayım. Özel soğutma sistemi yapılmış buraya. Duvarlar da ona göre döşenmiş. Şu anda çok koyu bir ışık var. Duvarları da ona göre yapmışlar. Devamlı yılın 12 ayı aynı sıcaklıkta ısıyı tutuyorlar burada.
Devamlı 10 dereceyi sabit tutuyorlar burada. Ne 9.9 ne 10.1 devamlı 10 derecede sabit tutuyorlar. Ve lezzetlerinin, tadının değişmemesi için yıllar boyunca, yani 1952 yılından beri, kurulduğundan beri Krikova'daki bu şarap mahzeni hep 10 derecede sabit tutuluyor. Lezzetinin değişmemesi sağlanıyor. Evet arkadaşlar, mahzenin bu bölümünde de ilginç bir bölüm burası. Zenginlerin, hatta devlet liderlerinin de mahzeni burası. Buraya isimlerini yazdırıyorlar. Bu mahzen, ya bu bölüm, şu bölüm buradaki isme ait. İstediği zaman gelip buradan alabiliyor. Bazıları ölenler de var, yaşayanlar da var. Mesela burada 611 numaralı kasa diyorlar buna. Burada James William diyor sahibi. 611 nolu kasa. Bu muhtemelen ölmüştür. 3. James William diyor çünkü. Bunların hepsi zengin insanların kasaları olarak kullanılıyor. Yani bu bölümü bir bankanın kasası olarak düşünebilirsiniz. Zenginler, sanatçılar, sporcular, devlet adamları genelde burayı tercih ediyor. Ve burayı yıllar sonra kullanmak üzere, belki işte çocuklarına, torunlarına bırakmak üzere de kullananlar olduğunu öğrendim. Bazıları böyle çok daha zengin bir kasaya sahipken bazıları da böyle paylaşımlı kasaya sahip. Bunlar biraz fakir galiba. İşte o 70 kilometre uzunluğundaki mahzenlerin burada maketini yapmışlar, haritasını. Öyle düz bir düzlemde değil tabii ki. Böyle bir şehir gibi düşünebilirsiniz. Yeraltı şehri. 1952'de yapılmış burası. Arkadaşlar, bu bölümde de şarapları ihraç ettikleri ülkelerin bayrakları var. Ülkemizin de bayrağı burada mevcut. Hemen arkamda da tabii Amerika, Kanada da var diğer kıtada, ama kıtanın altındaki ülkelerde bayrak gözükmüyor. Daha çok Avrupa'ya yoğunlaşmış durumda ihracatları. Orta Asya ülkelerinde de mevcut. Uzak Doğu'da da Japonya'yı görüyorum burada. Hemen arkamda da VIP konuklar geldiğinde burada ağırlanıyor ve bu alanda da resepsiyon düzenleniyor onlar için. Şimdi burada şarap sunumu olacak. Evet, bu içindeki köpükler şarabın kalitesini gösteriyormuş. Kameradan gözüküyor mu bilmiyorum ama ekranlarınızda şu anda bence gözüküyor herhalde. 24 saat boyunca kaliteli bir şarabın köpüğü böyle tabanından, dibinden yukarı doğru çıkıyormuş. Burası normal vatandaşlar için. Burası da VIP misafirler için dizayn edilmiş. Evet, şimdi de burada alkol free wine var. Alkolsüz şarap. Bu da 130 Moldova leyi. O da yaklaşık 250 lira civarında bir ücreti var. İşte burada 50 lei yaklaşık 70-80 lira civarında diyebiliriz. Burada diğer şarap o da yine 70 lira civarında. Burada yine farklı bir şarap çeşidi yaklaşık 150 lira civarında.
Mamo, dacă nu mai ascult așa, nu pentru că tot știu. We have Wi-Fi here. Ce este Cricova? O simplă hrubă? Un acumulator de experiență? Un promotor de high-tech? Arhivă de istorie și cultură? Legendă? Tradiție via neamului? Iar soarele se scălda în voie în bobițele arămii, pe aceste meleaguri pictate cu multă grijă de mâna lui Dumnezeu. Îți face cele mai rafinate gusturi și cerințe ale pieței. Cricova. Akşam oldu, saat 7 civarı şu anda. Karnımı doyuracağım. Arkadaşlar da gelecekler birazdan. Onları bekliyorum. Böyle bir mekan var. Buraya girelim dedik. Ben onlardan önce geldim. Otobüs geliyor. Şehir içi ulaşımda kullanıyorlar. Trolleybus diyorlar hatta. Bunu otobüs değil. Yukarıdan bakın bağlantısı var. Şehir içinde birçok noktada bunları kullanıyorlar. Trolleybus. Şimdi Kişinev'de bir restorana geldim arkadaşlarla. Size menüyü fiyatları göstermek istedim. Çorbalar 50 lei, yaklaşık 85-90 lira. Full et yani içi. Bizden gayet uygun fiyatlar. Tavuk var. Yalnız fiyat menüde Romence ve Rusça yazıyor. Sovyetten kalma alışkanlık. İngilizce menülerde hiçbir yerde yok. Sadece buraya ait değil. Buraya geliyoruz. Burada 145 lei, yaklaşık 220 lira. Bu domuz eti. Yine burada fasulyeli bir şey var. Bu da yaklaşık 130-140 lira. Burada tavuk but var. O da yaklaşık 200 lira. Ciğer 150 lira civarında. Türk kahvesi 40 lei, yaklaşık 55 lira. Tatlılar da 100 lira civarında. Burada karışık ızgara var. 700 lira, 700-750 lira civarında. Evet arkadaşlar, çorbam geldi. Bol etli, güzel sebzeler de var içinde. Bu çorba 100 lira. Diğerleri de hemen hemen aynı fiyat. Deci asta este slanina. Moldova'daki mekanlarda dikkatimi çeken şeylerden biri de bu tavanları hiç ellemiyorlar dekorasyon olarak. Hiç masrafa girmiyorlar arkadaşlar. Yani restoranlarda, kafelerde, birçok yerde tavanlar bu şekilde ufak dokunuşlarla bu hale getiriyorlar, kullanışlı hale getiriyorlar. Bakın kapı girişlerinde bile Romence ve Rusça var. Moldova'da her yerde bu şekilde getiriyorlar servisleri. Bizden farklı olarak kenara koymuyorlar tabakların. Böyle bu şekilde sepetin içinde ya da güzel şeylerin içinde getiriyorlar.